Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tasarımını kendim yaptığım bir bluzu anlatmak istiyorum. Model motif olarak internette görmüştüm. Böyle kalın iplerle delikli güzel kıyafetler olabilecek bir modeldi. Tasarım bana ait. Askıları, ölçüler. Zaten ölçü de kızıma göre yaptığım için gene kendi kızımın ölçülerine göre yaptım. Siz bunu tamamen kendi ölçünüze göre yapacağınız tek şey göğüs çevresini ölçmek. Ona göre zincir çekip başlamak. Başka hiçbir şey gerektirmiyor. Desenleri arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Daha ince iplerle daha fazla desen kurarak her bedende örebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi dar değil, daha dökümlü, daha bol da yapabilirsiniz. O da çok güzel duruyor. Daha uzun tunikler yapabilirsiniz. Yani istediğiniz ölçüye evrilebilecek, değiştirilebilecek, ölçüleriyle oynanabilecek bir model. Ben gene kilo ile aldığım iplerden kullanıyorum. Bir hayli kalın bir ip fakat çok yumuşak. E, Çok sert olan o çanta iplerine benzemiyor. Dokusu oldukça yumuşak olan bu ip gerçekten bu delikli kıyafetlerde kaba dokunmuş iri dokulu kıyafetlerde gerçekten güzel oluyor. Tığ numarası da 4 numara. Bunu zaten açıklamaya da yazacağım. Çünkü numaraları okunmuyor artık. Bu iplerden bulamazsanız ki bunlar %100 pamuk ipler. Ona göre dökümü de çok farklı duruyor zaten örüldükten sonra. Alize Cotton Gold Plus. Bu tarzda iplikler de gayet güzel olur. Açıklamalarına bakarsak akrilik bir ip. %55 pamuk. Koton. %55 pamuk yeterli. Tabii içinde akrilik var. Benim kullandığım tamamen %100 pamuk. Doku çok farklı oluyor. Ama bunlarla da çok güzel olacağına inanıyorum. Gerçekten bunlar da bu konuda böyle iri dokulu delikli örgülerde çok güzel görüntü sağlıyor. Tabii ki iki farklı görüntü olacak kıyafetlerde. Bulamazsanız bu tip ipler, buna benzer ipler de olabilir. Hatta bu kalınlıkta bulabilirseniz merserizeler var. Onlarla daha da güzel olabilir. 96 zincirle başlıyoruz. 4 numarayla öreceğiz ama ilk zincir sırasını 4,5 milimetre ile başlıyorum. Çünkü altta dar bir zincir kalsın istemiyorum. Bu örerken biraz bollaşacak çünkü. Eşitlik sağlaması için yarım numara daha kalın tığla örüyorum. 96 tane zincir çekiyorum. 96 zinciri şöyle düz tutarak dönmesin zincir. Düz bu vaziyette alıyorum. Diğer ucuna ilmek kaydırarak bağlıyorum ve bu tığı bırakıyorum. 4 numara tığa geçiyorum. 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum. 6. zincire bir sık iğne. Yine 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 tane atlıyorum. 6. zincire bir sık iğne. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum başlangıç yerine kadar. 16 tane böyle boşluklar, file görüntüsü örgüler örüyoruz. Ben 16 tane ördüm. Siz bunu daha da fazlalaştırabilirsiniz.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 başladığım noktaya bağlıyorum. Benim ölçüme göre 16 A deseni yeterli oldu. Bunu çift çift arttıracaksınız tabii ki. 18, 20 de yapabilirsiniz. Biraz da ipin kalınlığı, inceliği elden ele de çok değişiyor. Deneyip yapacaksınız. Dediğim gibi göğüs çevresini ölçerek yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Şimdi 6 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu dolgulu desenin tam ortası. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 kere doladım. 9 zincirlik boşluğun ilk zincirine her seferinde 2 iplik boşaltıyoruz tığı. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 kere doluyorum. 2, 3. Diğer zincire hemen yanındaki 1, 2, 3, 4. Desenin burası ortasıydı. Şimdi gittikçe küçülüyor. Şimdi 2 kere doluyorum. Diğer zincire gene 2 iplik. 1, 2 ve 3. Şimdi bir kere doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonra tam ortaya gelen zincirin içine bir sık iğne. Burada dolgulu desenin yarısını ördük. Dokuz tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yandaki boşluğun 5. zincirine 1, 2, 3, 4, 5. zincire, yani tam ortaya bir sık iğne. Burada 9 tane zincir vardı. 4 bu tarafta, 4 bu tarafta, tam ortadaki 5. zincire bağladım. Şimdi dolgulu deseni baştan örüyoruz. Bir tane doluyorum. Yanındaki zincire ikili trabzan. İplikler hep 2 2. Sonra 2 kere doluyorum. Yanındaki zincire 1, 2, 3. Sonra 3 kere doluyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 kere doluyorum. 2, 3, 4. Yanındaki zincire 5'li trabzan. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 kere doluyorum. 2, 3, 4, 5. Sık iğnenin üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de çıkıyorum. Altılı trabzan oldu. Şimdi bu desenin yarısı. Buradaki gibi. Bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir kere doluyorum. Sonra 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere doluyorum. Burası tam ortası oluyor. Yani en yüksek noktası oluyor. Şimdi desen küçülecek. Bu sefer 5 kere dolamıştık. 4 kere doluyoruz. 2, 3, 4. Buradaki 9 trabzan zincirin ilkine. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 kere doluyorum. Yanındaki zincire 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 2 kere doluyorum.
1, 2, 3. Şimdi bir kere doluyorum. Yanındaki zincire 2 kere, yani ikili trabzan. Sonrasında bir tane bir sık iğne. Desen bu şekilde. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yanındaki boşluğun 1, 2, 3, 4, 5. zincirine, yani tam ortadaki zincire bir sık iğne. Şimdi gene bu deseni örüyoruz. Bir kere daha göstereyim. Bir kere doladım. Yanındaki zincire bir tane ikili trabzan. 2 kere doladım. Yanındaki zincire üçlü trabzan. 1, 2, 3. 3 kere doladım. Yanındaki zincire dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4. 4 kere doladım. Yanındaki zincire 1, 2, 3, 4, 5'li trabzan. Şimdi 5 kere doluyorum. 2, 3, 4, 5. Sık iğnenin üzerine denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, en yüksek trabzana geldik. Tam ortaya. Şimdi deseni küçültüyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki 9 zincirin ilkine 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan. Sonra 3 kere doluyorum. Dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4. Her seferinde 2 iplik bırakıyoruz. 5 dolamıştık en yüksek trabzana. Sonra 4, sonra 3, şimdi 2. Yanındaki zincire şöyle 2 2. 1, 2, 3. Şimdi bir kere doluyorum ve ikili trabzan. 1, 2. Sonra tam ortaya gelen 5. zincire bir sık iğne. Bir deseni daha ördük. Şimdi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yanındaki 9 zincirlik boşluğun tam ortasına 1, 2, 3, 4, 5. zincire bağlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir dolgu, bir boş, bir dolgu, bir boş olarak sırayı tamamlıyorum. Burada yarım ördüğümüz deseni tamamlayarak bitireceğiz. Sıra sonunda başta ördüğümüz yarım deseni tamamlayarak sırayı bitiriyoruz. Bir tane doluyorum. İkili trabzan. 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan. 3 kere doluyorum. Dörtlü trabzan. 4 kere doluyorum. Beşli trabzan. 3, 4, 5. Zaten başlarken uzun olan ortadaki trabzanı, yani zincir olarak örmüştük. Hemen zincirin en üstüne bağlıyorum. Deseni tamamlamış olduk. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde örüyoruz. Şimdi
9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir 1 2 3 4 5. zincire bağlıyorum. Yine 9 zincir 9 ortadaki en uzun sık iğnenin üzerine yaptığımız en uzun trabzanın üzerine yine bağlıyorum. Bu sıra sadece 9 zincir çekerek boşlukları oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5. zincire bir sık iğne. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda son 9 zinciri sıranın başladığı noktaya sık iğne ile bağlıyorum. Bu 3. sıramız oldu. Gene file görüntülü bir sıra, sonra dolgu file dolgu bir sıra, sonra sadece file görüntüsü bir sıra. Yani 3 sıra örmüş olduk. Bundan sonra devam edebilmek için şuraya kadar ilmek yürüteceğiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 şu tam ortadaki zincir. Oraya bir sık iğne örüyorum. Şimdi dolgu desene geçiyorum. Bir kere doluyorum. Yanındaki zincire ikili trabzan. 2 kere doluyorum. Yanındaki zincire üçlü trabzan. 3 kere doluyorum. Yanındaki zincire dörtlü trabzan. 1 2 3 4. 4 kere doluyorum. Yanındaki zincire beşli trabzan. 1 2 3 4 5. Sonra 5 kere doluyorum. 5. Sık iğnenin üzerine denk geliyor. 2 3 4 5 ve 6. Sonra küçülmeye başlıyor desen. 2 3 4 doluyorum. İlk zincire beşli trabzan. 3 4 5. Sonra 3 kere doluyorum. 1 2 3 4. Dörtlü trabzan. Sonra 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Sonra bir kere ikili trabzan ve bir sık iğne. Görüldüğü gibi gayet basit bir desen. Bir kere ördükten sonra zaten hemen öğrenmiş olacaksınız. Nasıl örüldüğünü gerçekten çok basit. Bir de seyrek olduğu için çabuk biten bir bluz olacak. Gene 9 zincir 3 4 5 6 7 8 9. Yandaki zincirlere 1 2 3 4 5. zincire bağlıyoruz. Şimdi gene aynı deseni örüp tekrar file görüntüsünü örüyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz.
Sıranın sonunda son 9 zincirlik file örgüyü bu desenin başladığı noktaya, yani sık iğne, en baştaki sık iğnenin olduğu yere ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bu 4. sıramız oldu. 1 2 3 ve 4. sıra. Bundan sonraki şuradaki file örgüyü yapacağız. Sırayı bağladıktan sonra şu tepe noktasına çıkmamız gerekiyor. İlmek kaydırarak gene en uzun ortadaki trabzana geldim. 9 zincir, 3 4 5 6 7 8 9 zincir, yandaki boşluğun 1 2 3 4 5 bir alt sırada yaptığımız file örgünün aynısını bu sırada da örüyoruz. Sıra sonunda son file örgüsünü de başlangıç yerimiz burasıydı. Burada bağlayıp ilmek yürüterek tepeye gelmiştik. Şimdi oraya, o noktaya bağlıyorum sırayı. 1 2 3 4 5 sıra örmüş olduk. Şimdi dolgu sırasını örüyoruz. Sanırım 3.'yü öreceğim dolgu sırası olarak. 4 sıra dolgu sıralarını sayıyorum sadece. 4 tane olduğunda bu bana yeterli gelecek gibi. Siz daha uzun isterseniz 5. sırayı da örebilirsiniz. Gene örgünün şuradaki orta en tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 de bu tarafta, tam ortada 5.'ye bir sık iğne ve daha önce gösterdiğim şu desenleri örerek bir dolgu, bir file örerek devam ediyorum ve üzerine bir file örgüsü sırası daha, onun üzerine gene şu dolgulu desenden bir sıra daha öreceğim. Toplam 4 tane dolgu deseni yeterli olacak gibi geliyor. Şimdi ben buna devam ediyorum. Yine sıra sonunda başladığımız noktada, yani ilmek yürüterek geldiğimiz tepe noktasında bitiriyoruz sırayı. Bu yükseklik bence iyi. Yani siz bunu isterseniz, ben bunu kafes, yani file sırasında bıraktım. Siz bunu bir sıra daha gene dolgu deseni örüp bir sıra daha file deseni ördükten sonra daha uzun bir bluz elde edebilirsiniz. Size kalmış tabii ki. Şimdiye kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördük. Bunu 11 sırada yapabilirsiniz. Burada şu ipliğin kaldığı yerde ben kesiyorum, çünkü şunu oradan alıp sağlamlaştırayım. Koltuk altına gelen kısım burası olsun istemiyorum. Şu geniş olan, yani çok bol olan, delikli olan şu kısmın koltuk altına gelmesini istiyorum. Aynı şekilde burası da öyle. En boş olan kısım şöyle yapıyorum. Burası da aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 dolgu deseni var tamamında. Buralar tam koltuk altına gelecek yerler. Şimdi ipi buradaki boşluk oluşturması için koltuk altında şuradan ipi takıyorum. Şu deseni buraya örüyorum. Koltuk altı oyuntusu için önce işaret alalım. Örgünün herhangi bir yerinden işaret alabiliriz. İlla kestiğimiz nokta olması gerekmiyor.
Şurada file deseni olan yere şöyle bir iğne koyuyorum. Bu tam koltuk altına gelecek kısım. Şöyle ikiye katlıyorum. Tam karşılığında gene dolgu desenine denk gelmeyen yere bu şekilde koltuk altı oyuğunu yerini belli etmiş olduk. Sonrasında ipi hemen yanındaki boşluktan şuradan ipi bağlıyorum. Şimdi bu yaka başlangıcına bir bağlantı yapacağım. Koltuk altı oyuntusunu yaptım. Sonra askı bölümüne bir tane dolgu deseni ördüm. Yakanın başlangıcına bir bağlantı yapacağım. Ki yaka çok çizgileri çok keskin olmasın. Biraz böyle yumuşatarak dönsün istedim. O yüzden 1, 2, 3 kere doladım. Şuradaki desenin tam tepesine 1, 2, 3, bir dörtlü trabzan. Buralar sık iğnelerle dolacak. Şöyle yumuşak yaka görünümünde bir oyuntu olsun istedim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Örgüyü çeviriyorum. Yine tepesine bir sık iğne. Buradaki file görüntüyü devam ettiriyoruz. Hiç deseni bozmadan. 1, 2, 3 yeterli. 2, 3 doluyorum. Gene yandaki şu ipi bağlayıp örmeye başladığımız A görüntüsünün içerisine 1, 2, 3, 4, 5. zincire 1, 2, 3, 4'lü trabzan yapıyoruz ve aynı görüntüyü yakalıyoruz. Gene file görüntüsü. Sonra yine çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. zincire bağladık. Bu örgüyü daha yukarı doğru uzatabilirim aslında. Ama bunu yapmak istemedim. Çok güzel olacağını düşünmediğim için askı bölümünü burada bıraktım. Bundan devamı daha ince bir askı yapmayı düşünüyorum. Şu sırt kısmı da burada yaptığımız gibi oyuntu yapmıyorum. Daha yüksek yapıyorum sırtı. Hemen hemen enseye kadar olan bir örgü devam edecek. Sonrasında yapacağım askıyla arkaya tutturacağım. Askı, her iki askıyı bu şekilde bir bütünlük sağlayacak. Burayı örerken şu oyuntuyu bıraktıktan sonra kafes ve dolguyu örmüştüm. Şuraya da bir bağlantı yapıp örgüyü çevirmiştim. Şimdi örgüyü çevirmeden, yani şunu ördüm, bağlantıyı yaptım. Aynı örüntü devam etmesi için tekrar şuraya bu yaptığım bağlantıyla başlıyorum. Bu noktadan ipi bağlıyorum. Yani örgünün yüz tarafı nasılsa, burada hangi taraf varsa burada da o tarafın olması gerekiyor. O yüzden sırayı takip ederek örüyoruz. Burada dörtlü trabzan yapmıştım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir sık iğne ile bağlıyorum. Şu görüntüyü burada da yakalıyorum. Sonrasında deseni örüyoruz. Zaten daha önce de göstermiştim. Aynı şekilde deseni örüyorum. Sonrasında şuraya batacağız. Burada yaptığımız gibi 1, 2,
3, 4, hatta 3 tane yeterli. 1, 2, 3 kere doluyorum. Tam kolluk altının yanındaki boşlukta 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire 1, 2, 3, 4. Buradaki görüntüyü gene yakalıyoruz. 9 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çeviriyorum. En yüksek trabzana, ortadaki trabzana bağlıyorum. Bu şekilde gene file görüntüsü devam ediyor. Şimdi buraya da örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 kere doluyorum. Şuradaki bağlantının şu yaka kısmına yaptığımız bağlantının üzerine 1, 2, 3, 4 kere de çıktığımız bir trabzan örüyoruz. Şimdi burada şu A görüntüsüyle bitirmiştik sırayı. Onu örüyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. zincire bağlıyorum. Bu şekilde bluzun ön kısmını koltuk oyuntularından itibaren bu şekilde örüyorum. Arka kısmına geçeceğiz. Burayı dediğim gibi yüksek noktaya, yani hemen hemen enseye gelecek şekilde yüksek örüyoruz. Şimdi sırt kısmını örüyoruz. Koltuk oyuntusu hemen yanındaki, burada yaptığımız gibi yanındaki 5. zincirden ipi bağlıyorum. Dokuz zincir çekip şuraya bağlıyorum. Dokuz. 1, 2, 3, 4, 5. zincire ve şimdi dolgu sırasını örüyorum. File sırasının üzerine. Şurada bitiriyorum. Sıra sonunda buraya dörtlü trabzan yaparak file görüntüsünün devamını sağlıyoruz. Bakın şöyle devam eden bir desen takibi var. Aynı boşluklar bu tarafta da aynı hizada oluyor. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 kere doluyorum. Ve 5. zincirden itibaren 4. Aynı görüntüyü yakalıyoruz. Şimdi 9 zincirle tekrar file görüntüsünü örerek buradaki sıranın başına geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 örgüden sonra şuraya bağlamamız gerekiyor. Şu koltuk oyuntusu şuraya bağlamamız gerekiyor. 4 zincir çektim.
1 2 3 kere doluyorum ve 5. zincire 2 3 4'lü trabzan. Burada yaptığımız boşluklar diğer örgülerin boşluklarıyla eşit olması gerekiyor. Şimdi bu sırayı desen sırası olarak devam ediyoruz. Örgüyü çeviriyorum. Daha net göstermek için şu koltuk oyuntusundan itibaren bu şekilde bir görüntüsü var. Burayı, yani şurayı file görüntüsüyle geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5.'ye şu, buraya gene şu dolgu deseni örüyoruz. Boşluk ördük. Dolgu deseni ördük. Boşluk, dolgu desen. Şuradaki görüntüyü burada da yakalayacağız. Gene 1 2 3 4 zincir, 3 kere doluyorum ve 5. zincire 1 2 3 4'lü trabzan. Arka kısmı bu şekilde ilerliyor. Gene 9 zincir, 9 zincir, 9 9 buraya kadar örüyorum. Örgüyü burada bitirdim. 2 desenden sonra 3 2 ve A örgüsünde yaptıktan sonra örgüyü bitirdim. Şimdi hem yaka çevresine hem kol çevresine ve ucuna da gene sık iğneler çalışacağım. Ama bu şekliyle de bırakabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben buna hafif bir ütü bastım. Çok yumuşak bir ip olduğu için çok döküm döküm incecik bir örgü oldu. İpin kalın olmasına rağmen. Şu kısmı ütülemedim. Bunu size göstermek için. Şu ortada bir yaprak görüntüsü oluşuyor. Hiç ütülemeden bırakırsanız şöyle bir yaprak görüntüsü oluyor örgüde. Bunu ütülemeden bu haliyle de çok şık giyersiniz. Gerçekten. Hoş bir görüntüsü var. Bu haliyle de çok güzel duruyor. Ben sadece denemek için ütülenince nasıl oluyor dedim ve böyle incecik bir örgü oldu. Gene de yaprak görünümünü koruyor ütülense de. Örgü bu kadar. Şimdi sık iğnelerle devam edelim. Şurada başlangıç yerine ipliği takıyorum. Ve kalan ipleri de içinde kaybederek örüyorum. Her zincirin içerisine şu aralarda 5'er zincir vardı. Bir de buradaki sık iğne zinciri var. Hem 5 zincire hem sık iğnenin dibine. Hem 5 zincir hem sık iğne. Yani bütün ilmeklere batarak sık iğne örüyorum. Dibine batıyorum. İlk sık iğne. Sonra diğeri. Bütün zincirin içine ve sık iğnelerin içine batarak sırayı sık iğnelerle örüyorum. Başlangıca döndük. Sırayı bağlıyorum. Şimdi bir zincir, tekrar aynı ilmeğin içerisine her ilmeğe bir sık iğne örüyoruz. Fakat sakın sıkarak örmeyin. Mümkün olduğu kadar bol bol örün. Şu alt kısım
daralmaması gerekiyor. Bol bol örün. Hiç elinizi sıkmayın. 3 sıra ördüm. Sıraya bağlıyorum ve sırayı bitiriyorum. 3 sıra gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Tabii siz bir sıra bile geçebilirsiniz. Hatta hiç dediğim gibi sık iğne örmeden de kullanabilirsiniz. Şurada sırt bölümüne takıyorum ipi. Yani herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Şimdi hem kol hem sırt hem göğüs olmak üzere bütün ilmeklerin üzerlerine sık iğne örüyoruz. İplikleri de gene içeriden yürüterek kaybediyoruz. Her ilmeğin içerisine sık iğne örüyoruz. Aradaki zincirler kaç tane ise o kadar. Ve aradaki sık iğnelerin üzerlerine hiç atlamadan örgüyü büzeriz atlayarak örersek. Çok fazla ilmek örersek de genişletiriz. O yüzden ne kadar zincir ve sık iğne varsa o kadar örüyoruz. Gördüğümüz her zincirin içerisine bir sık iğne örüyoruz. Yaka, kol ve arka kısım yuvarlak örerek 2 sıra bitirdim örgüyü. Yani şu uçta alt kısımdaki 3 sıra buraya çok yakıştı. Ama burada fazla oldu. O yüzden 2 sırada bitirdim. Bir de her ilmeğe batarak örmüştük. Şurada. Burada aralarda birer tane eksilterek ördüm. Biraz fazla geldi tamamına bütün ilmeklere batmak. Eksilterek ördüm. Şimdi yakası da kolları da gayet güzel bir form kazandı. Şöyle değişik bir askı çalıştım. Bunu da ilk defa yapıyorum. Şuraya tutturacağım arka kısmı ve sonrasında 3 tane. İkilisini çalışmıştım. Şimdi 3 tane yapacağım. Şöyle güzel içindeki zincir görünümüne de gayet uyan bir askı örgüsü olacak. Bunları serbest olarak ördüm. Mankenin üzerinde ne kadar gerekiyorsa uzunluğu askının o kadar bırakarak dikeceğim. Gayet güzel bir askı olacağını düşünüyorum. Birazcık pay bırakıyorum dikmek için. 35 zincir yeterli diye düşünüyorum. 35 zincirden sonra hemen yanındaki takip eden zincirlere 15 sık iğne yapıyorum. ...15 sık iğne ördüm. Tabi bu sizin kendi ölçünüze göre değişebilir. Bundan sonra gene 20 zincir çekiyorum. Zinciri örüp biraz ip bırakarak kestim. Şimdi 2 tane zincir oldu. Üçüncüyü öreceğim. Buradan başlıyorum. Burası arka kısma dikilecek olan yer. Dikmek için biraz ip bırakıyorum. İlk sık iğnenin içerisine ...15 sık iğne örüyorum. Şimdi üçüncü zinciri örüyorum. 20 tane ve kesiyorum. Askılarını diktikten sonra tamamen örgüyü bitirmiş oldum. Benim hoşuma gitti. Güzel bir tasarım oldu. Umarım beğenirsiniz.
Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.